Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 35 santimlik buzağımızın bugün 3. bölümüyle devam ediyoruz. Gövdeyi devam edeceğiz. En son 10 sıra düz örün demiştim. Burada kalmıştık. Şurada azaltmalar yapmıştık. Daha sonra 10 sıra düz ördüm. Şimdi buradan devam ediyoruz. 18. sıradayız. Artık buzağımızı toparlayacağız. Azaltmaya başlayacağız. Kalça ve ön kısımda sadece azaltma olacak. Orta kısımda buraları düz öreceğiz. Önce bir yerini ayarlayalım. Şurada kalça ve gövde arası gibi noktadan yukarıya düz geliyorum. Şöyle, burası sıra başım. Buradan bu tarafa 23 tane sık iğne sayalım. Burada zaten sıra başımız da buradaydı. Burası da yine gövde bacak, ön bacak arası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 tane ilmeğimiz atlıyoruz. 24.'ye ayracımı koyuyorum. Araya ayraç koyalım. Nereden keseceğimizi anlamak için. Diğer burada zaten sıra başımız. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Yine bu tarafta da 23 tane ilmeğimizi bulacağız. Şöyle ön bacağımızdan gövde arasındaki ilmeği takip ediyorum. Şu şekilde. Buradan bu tarafa 23 sayalım. Yani şuradan da sayabilirsiniz. Şu şekilde takip ettiğinizde sıra başını 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Evet. 24.'ye sıra başımı takıyorum. Yani 24'den itibaren keseceğiz. Şu ara 23 olacak. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 24. şurası keseceğimiz ilmek. Evet, bu şekilde arka kısım keseceğimiz yer, önler düz ve ön kısım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Evet, buranın arkanın sayısı 48. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44. Önde 44. 48 ve 44. Evet, yerimizi belirledik. Şimdi önce başlangıcımız öndeydi. Buradan 23 tane sık iğnemize önce bir düz örelim. Evet, 23 tane ilmeğime tek battım. Arkadayız. Bir azaltla başlıyorum. 3 tane tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt, sıra sonuna kadar, işaretleyicimizin olduğu yere kadar
Tekrar yapalım. 3 tek bir azalt şeklinde sarı ipimizin olduğu yere kadar. Burada en son 4 kalıyor. 4 tek bir azalt yapacağız. Evet, en son 4 tek kaldı. Bir azaltla bitirdim. Toplam 10 tane azaltma yapmış oldum. Şimdi bu tarafı düz örüyoruz. Evet, şurada arkadaşlar 5 kalıyor. Şu sarıyı hesap etmemişim. Buradan bu tarafa saymışım. Sarı da bunun içindeydi. Unuttum onu. O yüzden 2, 4, 5 tane tek. Şimdi bir azalt oluyor. Sarı da bunun içinde olduğu için. Evet, şimdi buradan tekrar 23 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 23 tane sık iğneme tek battım. Şimdi ön kısımdayız. İşaretleyicimiz buradaydı. Bir tane azaltla başladık. 4 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4 tek, bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar 4 tek bir azalt tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Toplamda 8 tane azaltma yaptım. Ve 121 tane ilmeğimiz kaldı. 10 tane arkada, 8 de önde azaltma yaptık. Şimdi 19. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz örelim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, bir sıra düz ördük. Şimdi 20. sıradayız. Evet, sıra başımız burası. 23 tane sık iğneme tek battım. Arkadayız. Başlangıç yerimiz, arka başlangıç yerimizde bir azaltmayla yine başlıyoruz. 2 tane tek batalım. Bir azalt. 2 tane tek. Evet, sıra bitene kadar arkamız sarı ipin olduğu yere kadar tekrar yapacağız. Bir azalt, 2 tek, bir azalt, 2 tek, tekrar. Evet, yine en son 3 kalıyor arkadaşlar. 3 tek, bir azalt. Yine toplam 10 tane azaltma yaptık arkamızda. Şimdi yine 23 sık iğnemize tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5. Evet, 23 tane sık iğnemize tek battık. Öne geldik ve bir azalt. Üç tane tek. Bir azalt. Yine sıra sonuna kadar 3 tek, bir azalt yapalım. Evet, yine sıra sonunda 2 tane tek kaldı. 2 tek, bir azaltla sıramızı bitiriyoruz. Burada da toplam yine 8 azaltma yaptık. 10 arkada, 8 önde
18 azaldı ve 103 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 21. sıramızı yine eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batalım. Düz örelim yani. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 22. sıradayız ve yine başlangıçtan itibaren 23 tane sık iğnemize tek batıyoruz. Arkaya geldik. Yine azaltma yapacağız. Bir azalt, bir tane tek, bir azaltalım, bir tek, sıra sonuna kadar ve arkanın işaretli olan ipimize kadar bir tek, bir azalt yapalım. Evet, toplam yine 10 tane azaltma yaptım. Şimdi burayı da yine bundan sonra önde azaltma yapmayacağız. Hepsine tek batacağız. Düz öreceğiz arkadaşlar. 51 tane sık iğnemize tek batalım. Bu sıramızda sadece 10 tane azaltma yapmış olduk. Arkada 93 tane sık iğnemiz kaldı. 23. sıramızda yine eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 24. sıramızdayız. Yine başlangıçtan itibaren 23 sık iğnemize tek battık. Arkaya geldik. Şimdi 10 tane peş peşe azaltma yapacağız. Birinci azaltma, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bu şekilde peş peşe 10 tane azaltalım. Daha sonra 50 tane sık iğneye batarak bu sıramızı bitireceğiz. Toplam 10 azaltmaydı ve 83 sık iğnemiz kalacak. Evet, 25. sıramı düz ördüm arkadaşlar. Yine eksiltme arttırma yapmadık. 83 sık iğneyi düz ördük. 26. sıradayız. Yine 23 tane sık iğneme tek battım. Arkaya geldik ve 5 tane peş peşe azaltıyoruz. Evet, birinci azaltmamız, ikinci azaltma, üçüncü, dördüncü azaltma ve 5. azaltma. Evet, peş peşe 5 tane azalttık ve yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimize tek batalım. Evet, 27. sıradayız arkadaşlar. Bu son azaltmamız olacak. Artık bitireceğiz. Şimdi sıra başımız buradaydı. Yine buradan itibaren 23 sık iğneme tek battım. Arkada, arka ortada 3 ilmeği bir keseceğim. Tekrar 3 ilmeği bir keseceğim. 3 katı alıyoruz. 1 2 3 katı aldım. Üçünü bir kapatıyorum. Burada 2 tane eksilmiş oldu. Tekrar 3 ilmeği alıyorum. 1 2 3 üçünü bir
kapatıyorum. Sıkış yapıyorum delik gözükmesin diye. Burada iki tane eksildi. 4 tane, toplam 4 tane eksilmiş oldu. Şimdi sıra sonumuza kadar yine hepsine tek batalım. Ve 74 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Artık bitirmiş olduk. Daha sonra içini güzelce dolduracağız. Boyun yerini ayarlayıp güzel dolduracağız. Şurada boyun yeri ayarlayacağız. Burayı da dikeceğiz. Şimdi ben sıra sonu burası. Buraya kadar düz öreceğim. Daha sonra boyun yerini ayarlayalım ve güzel doldurup dikelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Şimdi burada boynumuzun yerini ayarlayalım. Şu düz bir şekilde takip edelim bu kısmı. Şöyle katlıyoruz ve tam ortayı buluyoruz. Şu nokta, yani ortası. Şimdi buradan 17 sık iğne, 17 bu tarafa sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13. Bu tarafa tekrar örelim. 13, 14, 15, 16, evet 17 tane burası, 17 bu taraftan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Burayı da belirledik. Evet, toplam 34 tane sık iğnemizle şu şekil birleştireceğiz. Boynumuzu oluşturacağız. Şimdi buradan karşıya işaretlediğimiz yere iğne taktığımız yere şöyle yapalım ya da daha sağlam olsun. Bu ilmeğin içine şöyle buraya batalım. 17.'nin içine battım. Evet. Bu taraftaki 17.'nin içine battım. Karşıda yine 17. bu taraftaki. Buraya da ikisini bir sık iğne ile birleştirdik. Şimdi boynumuzu oluşturduk. 34 sık iğne. Daha önceki bu zilin 36 idi. Şimdi burada biliyorsunuz şurada bu kısmı biraz daha 4 sık iğne az yaptık. Kısalttık bu mesafeyi. O yüzden burada birer sık iğne, yani 2 sık iğneyi buradan da azaltmış olduk. Şimdi aynı yere batıp 2 sıra boyun örelim. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Her ilmeğe tek batarak 34 sık iğne 2 sıra örelim. Evet, 2 sıra boynumu ördüm. İpimi biraz uzun kestim. İğneyi takıp şimdi şu alanımızı dikeceğiz. Önce bir doldurma yapalım. Güzelce dolduralım. Ondan sonra dikişimizi yapalım. Evet, doldurma işlemimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi
dikmeye başlayalım. İpimizi burada bırakmıştım. Şu boyunu içinden girip şu ilmekten çıkıyorum. Bu tarafa aldım. Karşısına gelen sık iğnelere sırayla hepsine atlamadan dikeceğiz. Evet, bu şekilde dikelim. Sıra sonuna kadar, bitene kadar hiç ilmekleri atlamadan tek tek içlerinden geçerek dikelim. Evet, dikişimizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi kuyruğumuzu yapacağız. Bu arada daha önceki yaptıklarımızda da bacağını bazı yorumlarda bacağın biri havada kaldı diye çok mesaj geliyordu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi de yere basıyor. Havada kalmadı. Bu da daha çok doldurmakla alakalı. Doldurma şekli olsun. Dik yapınlar, dik yapmaya çalışın. Açılmasınlar. Bazen de mesela birini küçük örüp birini daha küçük düşebilir. El farkından. Bu sebeplerden de kaynaklanabilir. O havaya kalkanı biraz çekiştirin. Sonuçta örgü oyuncak arkadaşlar. Doldurma şeklimiz dediğim gibi farklılık olabiliyor. Bunları şöyle yere bastırıp çekiştirin bacağının bir kısa olanını. Bir şekilde yere basacaktır. Evet, şimdi kuyruğumuzu yapalım. Evet, kuyruğumuz için sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım. Birleştirip bir zincir çektim. Şimdi bu 6 tanenin her birine çift batalım. 6 tane arttırmış olalım. 6 tane peş peşe arttırıyoruz. 12 tane sık iğnemiz olacak. İki, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar 7 sıra, şurası sıra başımız, şu ipi araya koyuyorum. Şimdi 7 sıra düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Bu şekilde hepsini tek batıyoruz. Döne döne 7 sıra örelim. Evet arkadaşlar, 12 sıra düz ördüm. Demin yanlışlıkla 7 demişim. 12 sıra döne döne düz örüyoruz. Şimdi 15. sıradayız. 8 sıra her sırada bir tane artırma yapacağız. Şu göz kararı. Şimdi hemen bir tane arttırmayla başlıyorum. Bir arttırdım. Daha sonra geri kalan 11 sık iğneye tek batacağım.
Bunu toplam 8 sıraya hep aynı yerden veya yanına batarak her sırada bir tane arttırma yapalım. En son 20 sık iğne kalacak olacak. 12 idi. 13, 14, 15, 16, 17 şeklinde 8 sıra yapalım. Evet, birinci sıramı bitirdim. Bir tane arttırmıştık. 13 oldu sayım. Şimdi 2 tane tek bir artır yapıyorum mesela. Yani bunlar sadece doğaçlama. Sadece yerlerini değiştiriyorum. Bir oraya bir ileri bir iki geri. Önemli olan burada bizim biraz kuyruğumuzu kalınlaştırmak. Her sırada bir tane arttırmak. Her sıra yerini değiştireceğim. Biraz illa hepsini biraz ileriden. Şimdi bakın. İkinci sıramı yaptım arttırmada. Şimdi üçüncü sıradayım. Yine birkaç tane örüyorum. Yerini değiştiriyorum. Bu sefer mesela şöyle biraz daha da gidebiliriz. Buradan arttıracağım. Bu şekilde 5 sıra kaldı. 3 yaptık şimdi. Bu gidişatla aynı örelim arkadaşlar. Evet, 8 sıra birer tane, her sırada bir tane arttırmamı yaptım. Ve 20 tane sık iğnemiz oldu. Daha sonra 22 ve 23. sıralarımı düz ördüm. Eksiltme arttırma yapmadım. Evet, pardon, 23 ve 24. sıralarımızı düz ördük. Şimdi dikme yerini ayarlayacağız. Biraz doldurdum şu kısmı. Siz de böyle hafiften doldurun. Doldura doldura gelelim. Az dolduralım. Evet, şimdi 25. sıramızdayız. Sıra başımızda buradaydı. Buradan geri döneceğiz. Bir zincir çektim. Döndüm. Birinciyi atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakalım. 10. 11 tane tek battım. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Baştakine atlıyorum. Yanındakine batalım. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek battım. En son 2 tane kaldı. Bunlara batıp çıkalım. Battım çıktım. Battım çıktım. Hepsini kapattım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek battım.
Yine 2 tane kaldı. Bunları da yine batıp çıkalım. Üçünü bir kapattık. Bir zincir, yine bir tane atlıyorum. Bu son sıramız. Bir tane atladım. 1 2 3 4 tane tek battım. En son 2 kaldı. Onları da yine batalım. Tekrar yanındakine batıyorum. Üçünü bir kapat. Evet, bu kadar dikmek için yeterli. Bir zincir çektim. Dikmek için biraz uzun kestim. Evet. Kuyruğumuzu şu şekilde aşağıya doğru bakması için bu şekil yaptık. Evet. Bunu da böyle dikeceğiz. Şimdi beneklerimizi yapalım. Evet. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bir atlayalım. İkinciye 1 2 3 4 tane tek battım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şu ipi de arada yürütelim. Hemen ilk ilmeğin içine 2 tane batalım. Evet, bir tane arttırmış olduk. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 pardon 2 tane tek battık. Son kalana yine çift batalım. Evet, başta sonda birer tane arttırdık. Bir zincir döndük. Yine ilk baştakinde 2 tane battım. 1 2 3 4 tane tek, son kalana yine 2 tane arttıralım. Evet, beneklerin başlangıcı mesela böyle büyüklü küçüklü yaptığımızda küçük olanları buradan sonra bir iki sıra düz örüp aynısını kesme yapacağız. Şimdi bu büyük olanlar için yine bir zincir çekip dönüyoruz. İlk baştakine 2 tane, 1 2 3 4 5 6 tek, son kalana yine 2 tane. Evet, yine bir zincir çekip dönüyoruz. İlk ilmeğime yine 2 tane, yanındakine de 2 tane. Tamamen doğaçlama gidiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelene kadar hepsine bir tane. En sondakine yine bir çift batıyoruz. Bir arttırdık. Bir zincir çekip dönelim. Yine baştakini bir arttır. Sıra sonuna kadar hep tek batıyoruz. Yine son sık iğnemize
3 tane arttırıyorum. 3 tane batıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekip döndüm. Bu sırada hepsini tek batıyorum. Evet, 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Tamamen doğaçlama örüyorum. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz aslında. Burada 16 tane sık iğnem var şu arada, bu arada. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3, hatta 4 çekelim. Dönüyoruz. Bir atlıyorum. 3 taneye sık iğne yapalım. 1 2 3. Şimdi yine hepsine tek batıyoruz sıra sonuna kadar. Benenimize şekil verdik. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi burada da yine 3 zincir çektim. Dönüyorum. Bir atlıyoruz. 2 tane zincire sık iğne yapalım. Evet, şimdi yine sıra sonuna kadar her ilmeğe tek sık iğne yapalım. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. 21 tane sık iğnem var. Yine bir atlıyorum zincir çekmeden. Bir atlayıp yanındakine batıyorum. Biraz yuvarlatalım. Sıra sonuna kadar 2 ilmek kalana kadar hepsine tek batalım. Orada da azaltma yapacağız. Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunları da batıp çıktım. Yanındakine batıp çıktım. Üçünü bir kapattım. Yuvarlattım. Zincir çekmiyorum. Yine bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bu şekilde yuvarlattık. Yine sıra sonuna kadar 2 ilmek kalana kadar tek batıyorum. Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim kalmıştı ve buradan geri dönüyoruz. Yine zincir çekmiyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Evet, yine sıra sonuna 2 ilmek kaldı. Bunları da yine batıp çıktım. İkisini bir kapattık. Zincir çekmiyorum. Yine bir atlıyorum. Tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek. Yine 2 tane kaldı. Bunları da batıp çıktık. Hepsini bir kapatıyoruz. Evet. Böyle uydurmasyon benekler yapacağız arkadaşlar. Farklı şekillerde. Burada bir zincir çekeceğim esnesin diye. Hemen bir atlıyorum. Yanındakine ilmek kaydırıyorum. Yine bir ilmek kaydır. Tamamen dediğim gibi doğaçlama şekil veriyorum kafama göre. 1 2 3 4
5 6 7 tane tek, yine bir azaltıyorum. Şimdi biraz düz öreceğim. Yine bir zincir çekip döndüm. Birkaç sıra düz öreceğim. Daha sonra yine şekil değiştireceğiz. Evet, bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Çok büyütmeyelim diye vazgeçtim. Şimdi yine dönüyorum. Bir atlıyorum. İlmek kaydırdım. Yanındakinden 1 2 3 4 5 6 tek, bir azalt. Buralarda çok sayıların önemi yok. Sadece siz görün, şey yapın diye söyledim, sayı verdim. Yine bir atlıyorum. Bir ilmek kaydırdım. Burada bitiriyorum artık. 3 tane örüp bir ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip benimi burada koparacağım. Biraz uzun keselim dikmek için. Evet, böyle tamamen doğaçlama yaptık. Şöyle dikmek için. Şimdi böyle büyüklü küçüklü daha küçüğünü yapacağım. Bu büyük oldu mesela. Şu arkaya da yapabiliriz bunu. Şu önleri daha küçüğünü. Bu şekil başlayıp daraltacağız. Veya buraya koyabiliriz. Şimdi birkaç tane gerekiyor benek. Daha küçüğünü yapalım. Evet, yine aynı şekilde başladım. 5 zincir çektim. Düz ördüm. Diğer 1 2 3 sıra iki yanlardan arttırdım. Şu an 4 sıra örmüş oldum. 2 4 6 8 10 tane sık iğne oldu. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 de çekebiliriz. Doğaçlama yapıyorum zaten. 5 zincir çektim. Bir atlıyorum. 4 zincire tek batıyorum. 2 3 4. Şimdi hepsine tek batalım. En sondakine yine bir tane arttıralım. Evet, son ilmeğimi çift batıyorum. Bir zincir döndüm. Yine bir arttır başta. Sıra sonuna kadar hepsini tek batıyorum. Evet, 4 sıra yine düz ördüm arkadaşlar. 16 tane ilmeğim var. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Dönüyoruz. Bir atlayıp 3 tane tek batıyorum. 2 3 tekrar hepsine tek batıyorum. 5 tane kalana kadar 1 2 3 4 5 veya 6 tane kalana kadar tek batıyorum. Yani benek şekilleri veriyoruz, karışık, girintili, çıkıntılı. 1 2 3 4 5 6 taneyi gelene kadar hepsine tek battım. Şimdi buradan artık dönüyorum. Burayı örmeden dönüyorum. Birinciyi atlayıp ikinciden burayı yuvarlattım.
Böyle kafamıza göre şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Benek yapıyoruz. Sonra hep tek batalım. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi birkaç sıra yine düz öreceğim. Şimdi hepsine tek batalım. Birkaç sıra. Evet, 2-3 sıra düz ördüm arkadaşlar. İlmek sayımda 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Şimdi bir atlıyorum. İkinciye ilmek kaydırdım. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. 6 tane zincir çekeceğim. Şuradakini tekrar yerine koyuyorum. 3, 4, 5, 6 zincir dönüp bir atlıyorum. 5 zincire tek batalım. Böyle girintili çıkıntılı şekiller veriyoruz arkadaşlar. Beneklerimize büyüklü küçüklü yapalım. Birkaç sırada bu şekil öreceğim. Sonra koparacağım. Evet, sıra sonunda 2 tane kaldı. Bunları da yine batıp çıkıp 2 tane kalana kadar ördüm. İkisini bir kapattım. Bir zincir, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Sıra sonuna kadar tek örelim. Evet, düz ördüm arkadaşlar. Dönüyorum. Yine bir atlıyorum. İkinciye batarak burayı birkaç sıra azaltacağız. Sonra bunu da koparacağız. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar tek batıyorum. Evet, 2 tane kaldı. Bunları da batıp çıktım. Kapattık. Dönüyorum. Bir atlıyorum. Yine tek batıyorum. Zincir çekmeden. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar tek battım. Yine 2 taneye batıp çıktık. Üçünü bir kapattık. Yine zincir çekmeden döndüm. Bir atlıyorum. İki tane kalana kadar tek batıyoruz. Yine 2 tane batıp çıkıp kapatıyoruz. Döndük. Bir atlıyoruz. Evet, böyle şekiller yapıyoruz arkadaşlar. Yine 2 tane kaldı. İkisini bir örüp kapattım. Ve burada artık beneğimi koparıyorum. Böyle girintili çıkıntılı benekler yapalım. Evet arkadaşlar, beneklerimiz bu şekilde doğaçlama yaptık. Daha farklı desenler de yapabilirsiniz. Kendinize göre de bu şeyler uydurabilirsiniz. Şu ön bacağımızın 2 yanlarını yapacağız. Şöyle küçüğünü yapın. Aynı başlayın 5 zincire. 1-2 sıra arttırıp işte tekrar böyle daraltın. Küçüğünü yapın yani. Videomuz burada çok uzadı. Artık sonlandıralım. Bir dahaki videoda kafamızı yapacağız.
O zamana kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.